Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz diyetisyen Sevde Varol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Sevda Hanım. Sizi tekrar görmek çok güzel. Sizi de öyle. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Sevda Hanım, aslında zayıflık deyince hayatın her döneminde insanlar ara bir zayıflamak istiyor ama yaz gelince daha birçok zayıflamak istiyor. Şimdi bunun nedenleri nelerdir? Neden yaza doğru daha fazla zayıflamak isteriz? Tabii aslında en büyük sebebi daha rahat kıyafetler giyiyor olmamız, tatil sezonu olması. Ve dediğim gibi böyle biraz daha kıştan çıktıktan sonra yazın daha böyle hareketlenmesi. O yüzden insanlar daha çok yaza doğru bu zayıflama işini daha gündemine alıyorlar. Aslında her zaman eğer bir kişi kilosundan rahatsızsa hani bunu sezonluk değil de bunu sürekli hale getirmesi gerekirken biraz yaza girerken daha fazla. Belki kışın daha bir kapatabiliyoruz kiloları, yazın evet. daha ince giyiyoruz, saklayamıyoruz belki. Bikini sezonu deniliyor genel olarak. Evet. Hani bikini giyer giymez ama insanlar birazcık daha ince kıyafetler giydiği, daha görünür hale geldiği ve birazcık daha sosyalleştiği için, tatile çıktığı için. O yüzden biraz yaza doğru daha merkezimize alıyoruz bu işi. Evet, bize de genelde mezoterapi yaptırmak için, lipoliz yaptırmak için özellikle Mayıs-Haziran ayını bekliyorlar. Evet. Bikini sezonu dediğimiz dönemleri. Evet. Peki biz kış aylarında yaz aylarına göre neden daha fazla kilo alıyoruz? Yani mevsim geçişlerinden dolayı mı, gecelerin daha uzun olmasından kaynaklı mı? Bunun sebepleri nelerdir? Birçok faktör var. Öncelikle metabolik olarak kışın yaza göre daha yavaş çalışıyor metabolizmamız. Bunun nedeni soğuktan kaynaklı. Yani daha soğuğa maruz kaldığımız için daha vücudumuz yağ depolamak üzerine bir sisteme geçiyor. Yaza doğru daha bu açılıyor ve rahatlıyor. Psikolojik, yani kış aylarında daha depresyona yatkın oluyoruz, daha kapalı oluyoruz, daha sosyalleşiyoruz. Depresyona girdikçe yiyoruz diyebilir miyiz? Daha gün ışığına maruz kalıyoruz. Ve aslında sosyal ortam, işte kıyafetlerimiz bile etkiliyor. Daha kapalı kıyafetler giyiyor olmak onu daha böyle görünür hale getirmiyor eğer kilo problemimiz varsa. Bir nevi saklayabiliyoruz. O yüzden kış aylarında hem fizyolojik hem de yaşam tarzı olarak daha kilo almaya meyilli oluyoruz. Peki yaza girerken yapılan diyetlerde daha hızlı kilo veriliyor. Bunun sebebi nedir? Daha istek, arzu mu acaba? Kesinlikle. O da var. Yani biraz önce bahsettiğim metabolik sebepler. Bahar geliyor, baharla beraber doğa uyanıyor. Bizim vücudumuz daha kendini dinç, dinamik hissediyor. Daha kolay metabolizmamız açılıyor. Fizyolojik etkenler var ama bunlar belki bir oran vermek gerekirse asıl sebep kesinlikle daha istekli olmak. Daha hani evet yaz geliyor, biraz böyle kendime bakayım, biraz fazlalıklarımdan kurtulayım gibi bir istek de aslında. O yüzden şu an mesela 10 kişi kendi arasında konuşsa 7-8'e ortalama vermek gerekirse bir rakam. Sağlıklı zayıflamak ya da beslenmek üzerinden konuşur. Peki biz bu geçişleri yaşıyoruz. Kış aylarında kilo alıyoruz. Yaza girince 10 kilo, 15 kilo, 5 kilo bir şekilde veriyoruz. Bu doğru bir şey mi? Yani ben bazen bazı danışanlarıma şunu söylüyorum. Mesela o kadar çok nasıl olsa Sevde beni zayıflatır diye her yıl bu sezonda geliyorlar ve sonra tekrar kış aylarında kilo alıyorlar ki artık bir yerde bir sistem olmuş oluyor. Mesela 3 kere 4 kere geliyor. Artık bir yerden sonra danışan olarak onları kabul etmiyorum. Her zaman kapımız açık ama şöyle diyorum. Çünkü kilo verip almak, sürekli kilo verip almak, sürekli kiloluk almaktan çok daha zararlı bir şey. Çünkü vücudumuz bizim stabiliteyi sever. Yani siz de bilirsiniz, sürekli bir kiloda kalmak, bir tansiyonda kalmak, bir şekerde kalmak yüksek dahi olsa inip çıkmaya göre daha en azından vücudun adapte olabileceği bir şeydir. O yüzden her yıl özellikle bu bir artık rutine girdiyse burada öncelikle hemen bir doktora gidip bir check-up, yani bir değerlerimize baktırmamız lazım. Sonra da biraz yani bakış açısı olarak bu işe yani kafamızı değiştirmemiz gerekiyor kesinlikle. Peki yaza girerken verdiğiniz diyetlerde en çok hangi beslenme programlarını öneriyorsunuz? Şimdi bu soruyu hemen aslında bir önceki soruyla şöyle bağdaştırabiliriz. Kişiye göre olması gerekiyor. Kişinin yaşam tarzı haline getirmesi gerekiyor. Sezonluk, hani ben sadece yaza girerken zayıflayayım, ondan sonra kış geldiğinde yine eski beslenme düzenime bana kilo aldıran sebeplere döneyim diyorsa kişi, o zaman orada açıkçası bir kalıp, yani özellikle yaza girerken şöyle beslen gibi bir beslenme programı önermiyorum. Kişinin yine kendine özel.
nasıl yaşam tarzı haline getirecekse o şekilde beslenmesini öneriyorum. Tabii ki bazı tüyolar, bazı işte böyle yapalım daha iyi olur gibi şeyler var ama beslenme prosedürünün tamamına bakıldığında kişiye özel olması gerekiyor, kalıcı olması için. Evet. Peki yaza girerken daha dikkatli olmak için ya da daha iyi görünmek için öyle söyleyeyim. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi aslında çok kışa girerken de nelere dikkat etmemiz gerekiyorsa yaza girerken de onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yaz kış diye ayıramayız ama bir kere yaza özel ne olabilir? Su tüketiminin arttırılması gerekiyor. Ortalama tükettiği suyun yarım litre, 1 litre daha fazlasını içmesi gerekiyor. Yani sıvı tüketimi, sağlıklı sıvı alımı önemli. Mevsiminde beslenmek yaz aylarında daha kolay. Daha çok sebzeye, meyveye erişimimiz oluyor. Meyve sebze porsiyonları minimum 5 olması gerekiyor Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesi. Toplamda 5'e çıkartabilir ve en büyük avantajımız da egzersiz. Yani kışın yine metabolizmamızın yavaş olması artı bir de dışarı çıkmak istemiyoruz. Soğuk, daha kapalı mekanlarda kalıyoruz. Baharın ve yazın bize getirdiği en güzel şey ne? Dışarı çıkıyor olmak, hareket ediyor olmak. Özellikle bahar mevsiminin bu anlamda kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Bir 5000-6000 daha günlük aktivitemizin üzerine eklersek, yani ne dedik? Su içtik, meyve sebze porsiyonlarımızı yükselttik, tabaklarımızı renklendirdik yani ve 5-6 bin daha fazla adım attık. Belki bir daha hiç almayacağımız 4-5 kilolara tekabül edebilir bu. O yüzden böyle alışkanlıklar edinmekte fayda var. Peki Sevda Hanım, danışanınız geldi. Genel olarak zayıflamak istemiyor ama bölgesel sıkıntısı var. Böyle danışanlarınız için önerileriniz neler? Şimdi bölgesel zayıflamak diye bir şey yok. Yani şöyle yok. Bir kişi zayıflarken bir bölgeye daha fazla odaklanabiliriz. İşte mezoterapiler de bunun için, bölgesel zayıflama egzersizleri de bunun için. Ama bir kişi şöyle bir fikirle geliyorsa, size de mutlaka geliyordur. Ben aynı kalacağım ama sadece bir bölgemin tamamen gitmesini istiyorum. Şimdi burada eksi kaloriye geçmeden ya da yağ oksidasyonuna geçmeden sadece bir bölgenin zayıflaması diye maalesef böyle bir şey neredeyse imkansız. O yüzden belli bir miktarda zayıflanırken, yani bir kalori açığı ya da kalori açığı illa beslenmeyle olmak zorunda değil. Daha fazla egzersiz yapabilir, işte mezoterapi yöntemleri kullanılabilir. Bu tür yöntemlerle bir kalori açığı oluşturulması gerekiyor. O yüzden biraz bu benim çok gözlemlediğim bir şey. Hani ben geleyim ve sadece işte karın bölgem gitsin. Böyle bir şey için mutlaka yine ya egzersiz, sağlıklı beslenme rutini, yine mezoterapi gibi, lipoliz gibi yöntemlerden destek alınabilir. Bu tür yöntemlerle yaza hazırlanabilir bölgesel olarak. Bu kiloları korumak için nelere dikkat etmeliyiz? Bir kere bence dediğim gibi en başta sağlıklı beslenmeye bakış açımızı sezonsal düşünmemeliyiz. Yani ben yaza girdim, tamam artık benim işim bitti. Ben yazın işte yiyeyim, içeyim, neyse bana dediğim gibi kilo aldıran sebepler, onlara geri döneyim gibi bir kafa yapısında olmamamız gerekiyor en başta. Onun dışında yazın en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden biri işte sıvı alımı, hareket etmek, meyve sebze tüketimi demiştik zaten. Bir de yaz aylarında ben daha az öğün alınması gerektiğini öneriyorum danışanlarıma. Özel bir sağlık durumu yoksa ya da özel işte vardiyalı çalışmıyorsa vesaire. Öğün azaltmak yaz aylarında en kurtarıcı şeylerden biri oluyor. Yani sabah, öğle, akşam besleniyorsa bir öğünü hafifletmek. Yani ona bir öğün değil de atıyorum ufak bir yoğurdun içerisinde biraz meyve, yulaf olabilir. Hafif bir sandviç olabilir. Siyez unundan yapılmış bir ekmekle. Ya da işte bir ayran, bir meyve olabilir. Bir öğünü kaldırırsanız ve yerine daha hafif bir şey koyarsanız o zaman yaz ayları için kurtarıcı oluyor. Peki Sevda Hanım, şimdi son dönemlerde çok da duyuyoruz. Şok diyetler, su diyetleri ya da aralıklı oruçlar. Bunlar için neler söylersiniz? Kesinlikle, özellikle dikkat edelim. Bu mevsime girerken böyle mucizevi bir besin çıkar, bir gıda çıkar. Bu gıdalar size hemen hızlıca zayıflatır. İşte bir çay içersiniz 10 kilo verirsiniz bir ayda. Bunlar çok tehlikeli, ölüme varabilecek kadar organ kaybı, organ nakline varabilecek kadar ciddi sonuçları olan şeyler. O yüzden böyle şok diyetler, size çok hızlı bir anda kilo verdiren şeyler, bunları duyduğunuz zaman 2 kere düşünmeniz gerekiyor. O yüzden en sağlıksız ve en tehlikeli olan şey bu şok programlar ya da size bunları vaat eden ürünler. Bunlar hakkında evet biraz dikkatli olması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ayağınıza Ağzınıza sağlık. sağlık.
8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz diyetisyen Sevde Varoldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.